Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kız çocuklarına çok yakışacak güzel bir yelek çalışması yapacağız. Buradaki dilimlerin sayısını azaltıp çoğaltarak istediğiniz yaş gruplarına göre hazırlayabilirsiniz. Bu modelle elbise de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz bugün yelek yapacağımız için kenarda 2 tane haroşa ilmeği kullandık. Eğer elbise yapacaksanız 3 tane ilmek bu ön bedene, 3 tane ilmek de diğer ön bedene fazladan ilmek atıp 5 ilmeğimizi haroşa olarak örüp yukarı çıkacağız ve ilik düğme kısmı yapacağız oralara. Yine dilim sayımızı da fazlalaştırarak şahane elbiseler yapabiliriz. Biz bugün yeleğimizi 2 yaşa göre hazırlayacağız. Kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra yapımına geçelim. Alize'nin Baby Best'ini kullanacağım. 240 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında ve 2,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Yeleğimizi örmeye ön parçalarımızdan başlayacağız. Şişime 34 ilmek atarak başladım. Şimdi bir sıra haroşa olarak öreceğim. Haroşa biliyorsunuz 2 sırada bir oluşuyor. Şimdi bu sıramı da haroşa olarak örüyorum yine. Haroşayı düz örgülerle ören arkadaşlar hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örecekler. Ters olarak ören arkadaşlar da hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örecekler. Ben haroşayı düz olarak ördüğüm için hem ön yüzümde hem arka yüzümde düz olarak örüyorum. Birlikte bir diş haroşamızı ördük. Şu an örgümüzün ipli kısmında yani arka yüzündeyiz. Modelimizin birinci sırasını örgümüzün arka yüzünde kuracağız. Baştaki ve sondaki 2 ilmeğimizi örgümüz bitene kadar haroşa olarak öreceğiz. Hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde. Her mandalina dilimimiz için de 6 tane ilmeğimiz olacak. Toplamda 4 tane mandalina dilimi yapacağız. Mandalina dilimlerimizi ayıran aralarda da 2'şer tane ilmeğimiz olacak. Bu ilmeklerimizi de örgümüzün ön yüzünde ters, arka yüzünde düz olarak öreceğiz. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimin birinci sırasını dediğim gibi örgümün arka yüzünde kuracağım. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir dolama yapıyorum. Ve 6 tane mandalina ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki 6 tane mandalina dilimi ilmeğimin kenarlarından birer artış yaparak ilmek sayımı 8'e çıkardım. 2 mandalina dilimimi ayıran 2 ilmeğimi de örgümün arka yüzünde düz olarak ördüm. Şimdi tekrar bir artış yapıyorum. İkinci dilimimin 6 ilmeğini ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir dolama yapıyorum. Yine aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir dolama yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir dolama yapıyorum. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Arkadaşlar mandalina dilimimiz 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıradan itibaren yaptıklarımızı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü örgümüzün devamında da bu 6 sırada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayarak devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzünde birinci sıramızı bu şekilde kurduk. Bir sonraki mandalina dilimi sıramızda birinci sıramızda yine burada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. Şimdi ikinci sıramızla devam edelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İkinci sıramızda yine kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Kenar ilmeklerimizden hemen sonra bir artış yapıyoruz. Ve ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir önceki sırada 2 artış yaptığımız için şu an 8 tane ilmeğimiz var. Artışımızdan sonra 8 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Bir dolama yapıyoruz. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İkinci dilimim için 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Arada yine 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artışlarımla birlikte 10 tane ilmeğim oldu. Dolamamı yapıyorum. Yine 2 tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar dolamamdan sonra 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenardaki dolamalarımla birlikte 10 tane ilmeğim de burada oldu. Dolamamı yaptım arkadaşlar. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da örgümüzün ön yüzünde bu şekilde tamamlayacağız. Üçüncü sıramızda örgümüzün arka yüzünde yine kenardaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bir dolama yapıyoruz. Şimdi arada 10 tane ilmeğimiz var artışımızla birlikte. 12 tane ilmeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu bizim son dolama sıramız, yani son artış sıramız. Doladım. Aradaki 10 tane ilmeğimi örgümün arka yüzünde 3. model sıramda ters olarak örüyorum. Dolamamı yapıyorum. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Doluyorum. Tekrar aradaki 10 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Doluyorum. Aradaki 2 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doluyorum. 10 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doluyorum. 10 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü model sıramızda örgümüzün arka yüzünde bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi dördüncü model sıramızla devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzünde baştaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Şimdi sıra sonundaki ilmeğimiz kalana kadar modelimizin dördüncü sırasında ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Var olan ilmeklerimizin tamamını örgümüzün ön yüzünde 4. model sıramızda ters olarak örüyoruz.
Sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Modelimizin 4. sırasında örgümüzün ön yüzünde baştaki ve sondaki 2 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp tamamladık. Şimdi 5. sıramızla örgümüzün arka yüzünden devam edeceğiz. Kenar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Dilimlerimizi 6 ilmekle kurduk. 3 sıra sağından ve solundan artış yaparak 12 ilmek sayısına tamamladık. Şu an her dilimimiz için 12'şer tane ilmeğimiz var. Bu 12 ilmeğimizin ilk 3 tanesini 2 kere dolayarak, 6 tanesini 3 kere dolayarak, 3 tanesini 2 kere dolayarak öreceğiz. Ben kendi yöntemimi kullanacağım arkadaşlar. Diğeri parmakların soyulmasına neden oluyor. Bir de şiş üzerinde rahat hareket ettiremiyorsunuz. Ama hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İlmeğime giriyorum. 2 kere bu şekilde doluyorum. Eğer ilmeklerinizi bu şekilde alttan alıyorsanız dolamanızı da bu şekilde alttan yapın. Ben üstten ördüğüm için bu şekilde 2 kere üstte doladım ve düz olarak örüyorum. İlkini yaptım. İkincisini yapıyorum. Girdim. 2 kere doladım. Çekiyorum. İkincisini yaptım. Sonuncu bir doladım. Bir kez daha doluyorum. Ve sonuncusunu yaptım. Şimdi ortadakine 3 kere dolayarak aynı işlemi yapacağım. 1 2 3 3 kere doluyorum ve ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. 1 2 3 kere doluyorum ve şişimden çıkarıyorum. 1 2 3 3 kez doladım, şişimden çıkardım. 1 2 3 dolayıp düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi kaç tane yapmışız? Kenar ilmeklerimizi ördük. 3 taneyi 2 kere dolayarak ördük. 1 2 3 4 taneyi 3 kere dolayarak örmüşüz. Şimdi 2 tane daha öreceğiz bu şekilde. 3 kere dolayarak 1 2 3 3 kere doladım. Düz olarak örüyorum. Sonuncuyu yapıyoruz. 1 2 3 kere doladım. Düz olarak ördüm. Şimdi 3 taneyi 2 kere dolayarak öreceğiz. Sıra başında yaptığımız gibi. Giriyorum ilmeğime. 1 2 2 kere doladım. Düz olarak ördüm. İkinciyi yapıyorum. 1 2 2 kere doladım. Düz olarak ördüm. Sonuncuyu yapıyorum. 1 2 2 kere doladım. Düz olarak ördüm. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Yine düz olarak örüyorum. İkinci mandalina dilimimizle devam edeceğiz. Şimdi burada artık kendi yöntemimi kullanacağım arkadaşlar. Sizlerin hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İlmeğime giriyorum. İlmeğimi şimdiden çıkarmıyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. 2 kere dolama yapacağım için bir kez daha aynı şekilde düz olarak örüyorum ve ilmeğimi şimdiden çıkarıyorum. Birinci ikili dolamamı yaptım. Şimdi ikinciyi yapacağım. İlmeğime girdim. Bir tane düz olarak ördüm. Tekrar girdim. 2. Sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi 2 kere dolayarak düz bir şekilde ördüm. Şimdi 6 tane ilmeğimi 3 kere dolayarak öreceğim. İlmeğime giriyorum. 1 2 3 İlkini yaptım. İlmeğime girdim. 1 2 3 İkinciyi yaptım. 1 2 3 1 2 3 Dördüncüyü yaptım. 1 2 3 Beşinci 1 2 3 Altıncıyı da yaptım. Sondaki 3 taneyi de 2 kere dolayarak yapacağım. Yine sıra başında yaptığım gibi ilmeğime girdim. İlkini yaptım. 1 2 İkinciyi yaptım. 1 2 Üçüncüyü yaptım. Şimdi aradaki 2 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Üçüncü mandalina dilimimde de aynı işlemi uygulayacağım. İlk 3 tanesini 2 kere dolayarak, 6 tanesini 3 kere dolayarak, 3 tanesini 2 kere dolayarak öreceğim. Birincisini 2 kere doladım. İkincisini 2 kere doladım. Üçüncüsünü 2 kere doladım. Şimdi 6 tanesini 3 kere dolayarak öreceğim. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü ördüm.
5 ve 6. Sıra sonundaki 3 tane ilmeğimi de 2 kere dolayarak öreceğim. 1 2 ve 3. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Son dilimimdeyim. Burada da yine aynı işlemleri yapacağım. İlk 3 tanesini 2 kere doluyorum. 1 2. İlkini doladım. İkincisini 1 2. İkinciyi doladım. Üçüncüsünü 1 2. Üçüncüyü doladım. Şimdi ortadaki 6 taneyi 3 kere dolayarak öreceğim. 1 2 3. Birincisini yaptım. 1 2 3. İkincisini yaptım. 1 2 3. Üçüncüsü. 1 2 3. Dördüncüsü. 1 2 3. Beşincisi. 1 2 3. Altıncısı. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 kere dolama yapacağım yine. 1 2. İlkini yaptım. 1 2. İkincisini yaptım. 1 2. Üçüncüsünü yaptım. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde 5. model sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 6. yani son model sıramızla örgümüzün ön yüzünden devam edeceğiz. Kenar ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi buradaki ilmeklerimizi açacağız. İlkini açtım. İkincisini açtım. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar ilkini açtım. İkincisini açtım. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. 2 ilmeğimizi açıyoruz arkadaşlar. Birlikte alarak düz olarak örüp kesiyoruz. 2 ilmeğimi açtım. Birlikte alarak ördüm. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi ikişer ikişer keserek ilmek sayımızı yine 6'ya düşürmüş olduk. Yani başlangıç ilmek sayımızla aynı oldu şu an. 6 ilmek üzerinden kurmuştuk modelimizi biliyorsunuz. Şimdi yine örgümüzün arka yüzünde birinci sıradan itibaren yaptıklarımızı tekrarlayarak modelimizi kuracağız. Şimdi bu sıramızı birlikte tamamlayalım arkadaşlar. 2 ilmeğimi açıyorum. Birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi açtım. Birlikte alarak kestim. 1 2 2 ilmeğimi açtım. Birlikte alarak kestim. 2 ilmeği alıyoruz. Bu şekilde düz olarak örüyoruz. 1 2 2 ilmeğimizi aldık, düz olarak ördük. 1 2 2 ilmeğimizi aldık, düz olarak ördük. Arada 2 tane ters ilmeğimiz var. Ters olarak örüyoruz. Şimdi sayalım arkadaşlar. 2 tane ters ilmeğim var. 2 mandalina dilimi arasında. Dilimime ait de 6 tane ilmeğimin olması gerekiyor. 2 4 6. 6 tane dilimime ait ilmeğim var. 2 tane de yine 2 mandalina dilimi arası ters ilmeğim var. Bir alt sıralarda yaptığınız artışları çok dikkatli yapın arkadaşlar. Baştan ve sondan ilmek artıracağız. Bir tarafa eksik artırırsanız buradaki sayı bu şekilde olmaz. O yüzden oraları biraz daha dikkatli yaparsanız sorun yaşamazsınız. Şimdi yine devam edelim. 2 tane aradaki ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi açıyorum. Birlikte alarak kesiyorum. İkinciyi kestim. Üçüncüyü kestim. Dördüncüyü kestim. Beşinciyi kestim. Ve altıncıyı kestim. Arada yine 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Şimdi son dilimimizin ilmeklerini açacağız. İlkini açtım, ikincisini açtım. Birlikte alarak düz olarak ördüm.
Kenarda 2 tane ilmeğim var. Haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 6. yani son sırasını da örgümüzün ön yüzünde bu şekilde tamamladık. Şu an şişimizde başlangıç ilmeğimiz olan 34 tane ilmeğimiz var. Bu ilmek sayımızla yine 1. sıradan itibaren yaptıklarımızı tekrarlayarak devam edeceğiz. Biz yine de bir mandalina dilimi sırası daha yapalım arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun. Ondan sonra burada yaptığımız işlemleri dediğim gibi tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi örgümüzün arka yüzünde biliyorsunuz ilk model sıramızı yapıyorduk. 1. sıramız, ipli kısmımızdayız. Kenardaki 2 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir dolama yapıyorum. 6 ilmeğimi 1. sıramda örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar ikinci dilimim için 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir dolama yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir doluyorum. Sıra sonunda kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde modelimin 1. sırasını bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde 2. sıramızla devam edeceğiz. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Aradaki 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sıramızda 6 ilmeğimiz vardı. Sağından ve solundan artış yaptığımız için 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir dolama yaptık ve 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. Bir dolama yapıyorum. Şu an 10 tane ilmeğim oldu dolamamla birlikte. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum ve 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar bir dolama yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir doluyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 2. sırasını da örgümüzün ön yüzünde bu şekilde öreceğiz. Şimdi 3. sıramızla arka yüzümüzden devam edeceğiz. Bu bizim son artış sıramız olacak arkadaşlar. Bir önceki sıramızda biliyorsunuz 8 tane ilmeğimizin sağından ve solundan birer artış yaparak ilmek sayımızı 10'a çıkarmıştık. Şimdi burada da yine baştan ve sondan birer tane ilmek artırarak ilmek sayımızı 12'ye çıkaracağız. Bu bizim son artış sıramız. Şimdi örgümüzün arka yüzünde 3. model sıramızda baştaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. 10 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sıra başında bir artış yaptım. 11. Bir artış da burada yapıyorum. 12. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir artış yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ve 10. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artışımı yapıyorum. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir artış yapıyorum. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasını da örgümüzün arka yüzünde bu şekilde öreceğiz. Şimdi ön yüzümüzde 4. sıramızla devam edeceğiz. Baştaki ve sondaki 2 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artık artış yapmıyoruz arkadaşlar. Son artışlarımızı örgümüzün arka yüzünde yaptık. İlmek sayılarımız 12 şu an. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde modelimin 4. sırasında ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar ilmekler kaymıyor. O yüzden biraz yavaş örüyorum çünkü hareket ettirmekte zorlanıyorum. Çok sıcak. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. 4. model sıramızı da örgümüzün ön yüzünde bu şekilde tamamlayacağız. Örgümüzün arka yüzünde 5. model sıramızda yine dolama işlemi yapacağız. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimizi 2 kere dolayarak, 6 tane ilmeğimizi 3 kere dolayarak, 3 tane ilmeğimizi 2 kere dolayarak öreceğiz arkadaşlar. Bir önceki sırada yaptığımız gibi. 2 doladım. İkinciyi de 2 kere doladım. Sonuncuyu da 2 kere dolayarak düz bir şekilde ördüm. Şimdi 6 tane ilmeğimi 3 kere dolayarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ortadaki 6 ilmeğimi de 3 kere dolayarak düz bir şekilde ördüm. Şimdi sonda kalan 3 tane ilmeğimi yine 2 kere dolayarak öreceğim. 1, 2, 1, 2, ikinciyi ördüm. 1, 2, üçüncüyü de ördüm. Şimdi arada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi 2 kere dolayarak öreceğim. 1, 2, 3. 6 tane ilmeğimi 3 kere dolayarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonda kalan 3 tane ilmeğimi 2 kere dolayarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Diğer dilimlerimde de aynı işlemi yapacağım. 3 tanesini 2 kere dolayacağım. 1, 2 ve 3. 3 tanesini 2 kere dolayarak düz bir şekilde ördüm. Şimdi 6 tanesini 3 kere dolayacağım. 1, 2, 3. İlkini yaptım. 1, 2, 3. İkincisini yaptım. 1, 2, 3. Üçüncüsünü yaptım. 1, 2, 3. Dördüncü. 1, 2, 3. Beşinci. 1, 2, 3. Altıncı. Sonda 3 tane kaldı.
2 kere doluyorum. 1, 2 ve 3. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Son dilimimdeyim. Aynı işlemi tekrarlıyorum yine. İlk 3 tanesine 2 kere dolayarak örüyorum. Ördüm 3 tanesine. 6 tanesine 3 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 tane ilmeğim kaldı. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 5. model sıramızda örgümüzün arka yüzünde bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ön yüzümüzde 6. yani son model sıramızla devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir önceki model sıramızda yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayarak örüyoruz. Şimdi kenar ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. 2 ilmeğimi açıyorum. Birlikte alarak düz olarak örüyorum. 12 ilmeğimizi ikişer ikişer alarak alt ilmeği düşürüyoruz. Yaptığımız işlem bu. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar ikinci dilimimin ilmeklerini açıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü dilimimin ilmeklerini de yine aynı şekilde ikişer ikişer alarak kesiyorum. Arada 2 tane ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Son mandalina dilimimin ilmeklerini yine ikişer ikişer açarak kesiyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin 6. yani son sırasını da örgümüzün ön yüzünde bu şekilde tamamlayacağız. Birlikte aynı işlemleri tekrarlayarak 2 model sırası ördük. Bundan sonraki dilimlerimizi oluştururken de yine 1. sıradan itibaren 6. sıraya kadar ne yaptıysak aynılarını tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. Eğer sıralarda neler yaptığımızı unutursanız videoyu tekrar başa alarak izleyebilirsiniz. Modelin anlatımı yeterli gelmediyse yukarıdaki videomda model yapımını ayrıntılı bir şekilde anlattım. O videomdan da faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar beden örgümüz 20 cm uzunluğa gelene kadar modelimizi aynı şekilde uygulayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, aynı işlemleri tekrarlayarak 20 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Dilimlerimi saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dilim örmüşüm. Eğer ölçünüz bu şekilde 20 cm ise bir dilim sırası daha eklemenizde herhangi bir sakınca yok. Ama lütfen burada benim dilim sayılarıma göre örmeyin arkadaşlar. Verdiğim ölçüyü baz alın. Burası 20 santim oldu. Belki siz 15 tane yapacaksınız dilim. Ve burası o şekilde 20 santimetre olacak. 20 santimetreyi gördükten sonra bir dilim sırası daha ekleyebilirsiniz. Şimdi üst bedenimizde devam edeceğiz. Artık modelimiz bitti. Modelimizin 6. yani son sırasını tamamladıktan sonra örgümün arka yüzüne dönüyorum. Şimdi sıra başındaki ve sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde ters olarak öreceğim. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum.
Şişimde başlangıç ilmeğim olan 34 ilmeğim var. Örgümün arka yüzünde bu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde baştaki ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde son kez baştaki ve sondaki 2 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzümüze geçtiğimizde kurdelamız için yuva oluşturacağız. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını yine sıra sonundaki ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümde kenardaki 2 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Sıra sonunda dolama işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzünde yine baştaki ve sondaki 2 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Şişimizde tekrar 34 tane ilmeğimiz oldu. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Artık örgümüze haroşa olarak devam edeceğiz. Kesimimize kadar birlikte örelim arkadaşlar.
Örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını haroş olarak örüyorum. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlar hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örecekler. Örgümün arka yüzünde de yine aynı şekilde ilmeklerimin tamamını haroş olarak öreceğim ve bir diş haroşamı oluşturmuş olacağım. Haroşa biliyorsunuz 2 sırada bir oluşuyor. Arka sıramızda haroş olarak ördük. Örgümüzün ön yüzünde bir diş haroşamız oldu. Şimdi bir diş daha öreceğiz bu şekilde. Üçüncü haroşa sıramızda da kesim yapacağız. Hemen burayı da birlikte örelim. Örgümün ön yüzünde yine ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroş olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünü yine haroş olarak ördüm. Arka yüzümde de yine ilmeklerimin tamamını haroş olarak öreceğim. Evet, 2 diş haroşamı tamamladım. Şimdi yine ön yüzümde haroş olarak devam edeceğim. Bir sıra daha haroş öreceğiz ama örgümüzün arka yüzüne geçtiğimizde kesim yapacağız. Yine ön yüzümde ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroş olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde kol altı kesimimizi yapacağız. 4 tane ilmeğimi keseceğim. Örerek kesme tekniğiyle keseceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Haroş olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. İkinci kesimimi yaptım. Tekrar haroş olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. Son kesimi yapıyorum. Yine haroş olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi haroş olarak sıra sonuna kadar yine öreceğim. Ve 3 diş haroşamı tamamlamış olacağım.
Örgümüzün ön yüzünde ilik çalışmamızı da birlikte yapalım. Daha sonra haroşa örgülerle 9 sıra öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İlk iliğimizi açtık. Artık sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Arka yüzümüzde yine birlikte örelim. Dediğim gibi arkadaşlar artık sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Dokuz haroşa sırası sonra bir ilk çalışması daha yapacağız aynı şekilde. Evet arkadaşlar, kol altı kesimimizi yaptık. İlk iliğimizi de açtık. Şimdi 9 haroşa sırası sonra bir ilk daha açacağız. Hemen iliğimizin üzerinde bakın bir diş haroşamız var. Buradan saydığımız zaman 9'uncuda iliğimizi açacağız. Alttan saydığımız zaman da 12 haroşa sırası sonra ikinci iliğimizi açacağız. Şimdi haroşa örgülerle tamamlayalım arkadaşlar. Yine ikinci iliğimizi de birlikte açalım. Evet arkadaşlar, alttan saydığımız zaman 12 sıra haroşamı tamamladım. İliğimin üzerinde de 9 sıra haroşam var. Şimdi ikinci iliğimi açacağım. Yine aynı şekilde açacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ikinciliğimizi de birlikte açtık. Şimdi haroşalarla yine devam edeceğiz. 3 diş olana kadar. En alttan saydığımız zaman da 15 diş haroşamız olması gerekiyor. Haroşa sıramızı 15'e tamamlayalım. Daha sonra yaka kesimimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, alttan saydığım zaman 15 diş haroşam var. İliğimin üzerinde de 3 diş haroşam var. Şimdi örgümün ön yüzünde yaka kesimimi yapacağım. Yine örerek kesme tekniğiyle yapacağız. 14 tane ilmek eksilteceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir ör bir atlat yapacağız arkadaşlar. İkinci ilmeğimi kestim. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Üçüncü ilmeğimi kestim. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Dördüncü ilmeğimi kestim. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Beşinci ilmeğimi kestim. Bu şekilde 14 tane ilmeğimi eksilteceğim. Sayalım kaç tane kesmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Artık kalan ilmeklerimi sadece haroşa olarak öreceğim.
Evet arkadaşlar, yaka kesimimizle birlikte bir diş haroşamızı da aynı zamanda birlikte ördük. Şimdi 9 sıra daha bu şekilde haroşalarımızı öreceğiz. Kesimden sonra haroşa sıramızı ona tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonra ilmeklerimizi kesmeyip yardımcı bir şişimizde bekleteceğiz. Şimdi ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, yaka kesiminden sonra 10 haroşa sırası ördüm. İpimi de biraz uzun bırakarak kestim. İlmeklerimi yardımcı şişime aldım. Diğer ön parçamı da aynı burada yaptığım işlemleri tekrarlayarak ördüm. Tek farkı arkadaşlar, buradaki yaka kesimimizi bu tarafta yapacağız. Kol kesimimizi de diğer tarafta yapacağız. Yani bu şekilde karşılıklı koyduğumuz zaman kol kesimlerin bu şekilde olması gerekiyor. Yakanın da böyle olması gerekiyor. Kesimlerimizi ona göre yapacağız. Aynı ölçüde de öreceğiz arkadaşlar. Şimdi arka bedenimizle devam edelim. Arka bedenim için şişime 58 ilmek atarak başladım ve ön bedenimde yaptığım kurulumun aynısını arka bedenimde de yaparak 11 sıra olana kadar mandalina dilimlerimi aynı şekilde ördüm. Ön bedenimizle arka bedenimizin tek farkı, ön bedenimizde yan yana 4 tane mandalina dilimimiz var. Arka bedenimizde yan yana 7 tane mandalina dilimimiz var. Yani 3 dilim fazladan yaptık. Bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Dilim ilmeğimiz için 6 tane ilmeğimiz olacak. Arada 2 tane ilmeğimiz. Dilim ilmeğimiz için 6 ilmeğimiz, arada 2 ilmeğimiz ve dilim ilmeğimiz için 6 tane ilmeğimiz olacak. Kurulumu aynı şekilde yapacağız. Dediğim gibi sadece 3 dilim fazla yapacağız. Şimdi arkadaşlar, kol kesimine kadar aynı işlemleri tekrarladım. Yine yuvamı da aynı şekilde açtım. Ve kol kesimine kadar olan 3 diş haroşamı da ördüm. Şimdi birlikte kol kesimlerimizi yapacağız. Bu arada arkadaşlar, ilk ön bedenimizi ördüğümüzde ilik açmıştık biliyorsunuz. Bu parçamızı ilik açmadan sadece haroşa olarak devam edeceğiz. Şimdi kol kesimlerimizi yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatarak ilk kesimimi yapıyorum. 4 tane kesim yapmıştık. Yine burada da aynı şekilde 4 tane kesim yapacağız. İkincisini yaptım. Bir tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Üçüncü kesimimi yaptım. Bir ördüm. Bir atlattım ve son kesimi yaptım. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde kesim yapacağız. Artık sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz arkadaşlar. Kol kesiminden sonra farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Sıra sonuna kadar haroşa olarak ördük. Diğer kol kesimimizi de örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. İlk kesimimizi yaptık. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü, dördüncüyü de yine aynı şekilde yaptık. Şimdi yine sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Artık kesim, herhangi bir işlem yapmayacağız. Dediğim gibi haroşa olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kol kesimlerimizi birlikte yaptık. Aynı zamanda bir diş haroşamızı da örmüş olduk.
Şimdi sadece haroşa örgülerle kaç sıra öreceğiz bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 haroşa sırası öreceğiz. Bir sıramızı zaten birlikte ördük. Şimdi 21 sıra daha örelim arkadaşlar haroşalarımızı. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimi de kol kesiminden sonra 22 haroşa sırası olana kadar ördüm. En alttan saydığım zaman haroşalarımı 25 sıra haroşam var. Şişimde de 50 tane ilmeğim kaldı, 4'er tane eksilttiğim için. İsterseniz ilmeklerinizin tamamını kapatıp daha sonra dikerek de birleştirebilirsiniz. Ya da benim gibi örerek kesme tekniğiyle birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi örgümüzün ön yüzü bu şekilde duracak. Yani ön yüzler iç kısımlarda olacak arkadaşlar, bu şekilde. İlk bu tarafı birleştirerek başlayalım. Ön bedenimizin omuz kısmında 16 tane ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi 16 ilmeğimizi arkadaki 16 ilmeğimizle birlikte alarak keseceğiz. 2 ilmeğimize birlikte giriyoruz bu şekilde. Ve düz olarak örüyoruz. Şimdi yine aynı şekilde 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden bu şekilde atlatıyoruz. 2 ilmeğimize birlikte giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde 16 ilmeğimi keseceğim. Bu şekilde daha bir muntazam görüntü oluyor arkadaşlar. Dikerek de yapabilirsiniz. İzlerken zor gibi görünür arkadaşlar ama uygularsanız kolay olduğunu anlayacaksınız. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir buna girdim, bir buna düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Son ilmeğimi de yine aynı şekilde kesiyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Şimdi ense kısmımız için ilmeklerimizi keserek devam edeceğiz. Şişimizde 17 tane ilmeğimizin kalması lazım. Omuz kısmımızda da 16 ilmeğimiz var. Arka bedende özellikle bir tane ilmek bırakacağız. İlk kesim işleminde kullanmak için. Daha sonra 16 ilmeğimiz kalacak ve birlikte alarak yine sıra başında yaptığımız gibi keseceğiz. Bir örüyorum, bir atlatıyorum, bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi 17 ilmeğimiz kalana kadar keseceğiz. ...15 ilmek bırakmışım arkadaşlar. 2 ilmek fazladan kesmişim. Sayalım.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şişimdekiyle birlikte 17 ilmeğim de bu tarafta kaldı. Ön yüzlerimiz içeride kalacak şekilde ön ve arka bedenimizi bu şekilde üst üste getiriyoruz. Tekrar ilk 2 ilmeğimize birlikte girerek düz olarak örüyoruz. İkincisine de aynı şekilde 2 ilmeğimize birlikte giriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Ve şimdi sırayla 2 ilmeğimize birlikte girerek örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını keseceğim. Son ilmeklerimi de yine aynı şekilde ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şişimize bir tane zincir çekip sabitleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön yüzümüzde bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi iplerimizi arkadan yürütelim. Örgümüzün arka yüzüne yapacağız bu işlemi. Fazlalığımızı keselim. Evet arkadaşlar, iplerimi sabitleyerek temizledim. Yan dikişimin bir tanesini yaptım. Şimdi diğerini birlikte yapacağız. Bu arada düğmelerimi de diktim. Örgümüzün arka yüzünden yapacağız arkadaşlar yan dikişimizi yine. Haroşa dikişleri örgünün ön yüzünde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben arka yüzünde yapıyorum dikişlerimi. Karşılıklı buradaki haroşa gözeneklere girerek dikeceğiz. Daha önce birçok kez yapmıştık. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya. Bakın hemen köşede haroşa dişlerimiz var. Aynı şekilde karşıda da. Bir bu taraftakinin içine giriyoruz. Bir karşı taraftakinin içine giriyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar yan dikişlerimizi de bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, yan dikişlerimi aynı şekilde tamamladım. Şimdi kurdelamı takacağım. Eğer kurdelanız yoksa yeleğinizi ördüğünüz ipinizle 5 numara bir şişte zincir çekerek de bağcık yapabilirsiniz. Beyaz ip de yakışır arkadaşlar.
Benim elimde organze kurdelam vardı. O yüzden kurdela takacağım. Bu şekilde bir alttan bir üstten girerek kurdelamı takıyorum. Tül kurdele olduğu için arkadaşlar çok görünmüyordur belki şu an ne yaptığım. Diğerlerinden de alabilirsiniz. Benim elimde organze vardı. O yüzden bunu kullanıyorum. Arkadaşlar kurdelamı da bu şekilde takıp yeleğimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimiz son haliyle hazır. Bu modelle, bu ölçülerle 2 yaşında kız çocuklarınıza elbise örebilirsiniz. Sadece 3'er tane ilmek ön bedenlere fazladan atarak, biliyorsunuz kenar ilmeklerimiz 2 taneydi. 5'e tamamlayıp, yani 5 ön bedenimizde 5 diğer ön bedenimizde olacak şekilde yan bantlarımızı yapıp ilik açarak elbise de yapabiliriz. İstediğiniz yaş gruplarındaki kız çocuklarına göre örebilirsiniz arkadaşlar. Dilimleri azaltıp çoğaltarak ayarlayabilirsiniz bunu. Ölçülü bir şekilde ilerledik ama ben yine de ölçülerini vereyim. 36 santimetre uzunluk, 29 santimetre genişlik. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.